Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda file berelerimize takım olarak file çanta yapımını anlatacağım. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Hatta telefonu takarak göstermek istiyorum. Bu şekilde gerçekten çok şık, çok da kullanışlı bir telefon kılıfı oldu. Hem de örmüş olduğumuz bu yaz popüler olan yazlık file berelerimize takım oldu arkadaşlar. Filemi örerken 3 milim tığ kullandım. Yarım yumakta ip kullandım arkadaşlar. İpim Sensi'nin palette ipi. Daha önce kanalımda bere yapımını anlatmıştım birkaç video önce. Orada ipimi göstermiştim. Şu an kağıdını bulamadığım için tekrar kağıdından göstermiyorum. Fakat Sensi'nin paletli ipi yazarsanız çıkar. İpimizin içinde küçük küçük pullar var. İpimize ayrı bir hava katmış arkadaşlar. Gerçekten görüntü olarak çok şık. Yarım yumak ip kullandım. Yani bir yumaktan bir tane bere, bir tane de telefon çantası çıkıyor arkadaşlar. Takım olarak bu şekilde örebilirsiniz. Hatta size örmüş olduğum bereyi de göstereyim. Beremiz de bu arkadaşlar. Yazın kullanabileceğiniz çok şık aksesuarlarımız oldu. Hem telefon çantası hem bere yapımında bir yumak kullandım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Emoji olsa da yorum yapmanızı bekliyorum. Örerseniz de Instagram sayfamdan paylaşmak için DM'den gönderebilirsiniz örmüş olduğunuz ürünlerin resmini. Çok mutlu olurum. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi hazırsanız aksesuarlarımızın yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Telefon çantası için 3 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar. İpim de Sensi'nin paletli ipi. Çantamız için 15 zincir çekerek başlayacağız. Önce şu şekilde bir zincir çekerek sabitledim. Şimdi 15 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Telefonumuzun genişliğine göre zincir sayımızı çekebiliriz. Benim telefonum için 15 zincir yeterli olacak. Şimdi toplamda 16 tane trabzan yapacağız çekmiş olduğumuz zincirlerin üstüne. 3 zincir daha çekiyorum. 1 2 3. Bu bizim birinci trabzanımız oluyor. İkinci trabzanımız için dolamamı yaptım. Çekmiş olduğum 3 zincirin hemen dibine batıyorum. Daha sonra ikili trabzanımı yaptım. Doladım. Hemen yandaki zincire batıp 3. trabzanımızı yapıyoruz. İlk çekmiş olduğumuz 3 zinciri de trabzan kabul edip toplamda 16 tane trabzan yapacağız. 15 zincirle başladık. Daha sonra 3 zincir çekip çekmiş olduğumuz bu 3 zincir bizim birinci trabzanımız. Bunu da trabzan sayıp çekmiş olduğumuz 3 zinciri de trabzan sayıp 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. trabzanımı yaptım. Doladım. 11. trabzanımı yaptım. 12, 13, 14, 15. İçerisinde küçük küçük pullardan dolayı biraz zorlayabiliyor arkadaşlar. Dilerseniz pulsuz ip de kullanabilirsiniz. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bir trabzan daha yapacağım. En sondaki zincirime trabzanımı yaptım. 16. trabzanımı tamamlamış oldum. Bu kısım bizim telefon çantamızın taban kısmı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim, doladım. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum arkadaşlar, uç kısma. Yine 1, 2. İkili trabzan yaparak ilk boşluğumu oluşturmuş oldum. İlk boşluğumuzu yaptıktan sonra tekrar 1, 2. 2 zincir çektim, doladım. 1, 2 trabzan atlayıp 3. trabzanın tepesine batıp yine ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıp ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde böyle kare kare boşluklar oluşturuyoruz. File şeklinde 1, 2, 2 zincir çektim. 3. trabzanın tepesine battım. Yine trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2, tam ilk başlamış olduğumuz zincirin köşesine batıp buraya da yine trabzanımı yapıyorum. Telefonumuzun ön yüzünde 1, 2, 3, 4, 5 boşluk olacak. Kenarlarda da birer boşluk, arka yüzünde de yine 5 tane boşluk oluşturmamız gerekiyor. Şimdi kenar kısmı için 1, 2 zincir çektim. Hemen ilk trabzanın tepesine batıp telefonumuzun yanındaki boşluğumuzu oluşturduk. Şöyle 1, 2, 2 zincir çektim. 1, 2 boşluk atladım. Yani 2 trabzan atlayıp 3. trabzanın tepesine battım. Buraya ikili trabzan yapmış oldum. 1, 2 zincir çekip tekrar 1, 2 boşluk atlayıp 3. trabzanın tepesine batıp ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Doladım. 1, 2 boşluk atlayıp 3. trabzanın tepesine batıp trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çektim. Doladım. 1, 2, 3. boşluğun tepesine batıp ikili trabzanımı yaptım. Son boşluğumuzu oluşturacağız. 2 zincir çekiyorum. İlk boşluğumuzun arkadaşlar hemen
şöyle köşe kısmını belirleyip köşedeki zincirin içerisine batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. İsterseniz buraya ayraçla belirleyebilirsiniz, fakat zaten belli oluyor arkadaşlar o kısım. Şimdi 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. Dönüşlerde 3. zincirin içine batıyoruz. Yani 3. zincirin içine şu şekilde burada batmış olduğumuz gibi batıp kapatıyoruz. Doladım. Hemen buradaki trabzanın tepesine batıp tekrar ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Örmesi çok kolay arkadaşlar. Hemen oturduğunuzda yarım saat, 1 saatte örerek tamamlayabilirsiniz. 2 zincir çektim, doladım. Trabzanımın tepesine batıp yine trabzanımı yaptım. Bu şekilde kare kare boşluklar oluşturuyoruz. File görüntüsü veriyoruz. 2 zincir çekip trabzanımızın tepesine batarak ilerliyoruz. Artık hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. 2 zincir çekip trabzan. Sadece şu başlangıç noktasında dediğim gibi başlarken çekmiş olduğumuz 5 zincirin 3. zincire batıp birleştirmeyi yapıp diğer sıraya geçiyoruz. 1 2 zincir çektim. Trabzanın tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Doladım. Trabzanın tepesine batıp yine ikili trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Hemen 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçerken 5 zincir çekmiştik. 1 2 3. 3. zincirin içine batıp kaydırma yöntemiyle şu şekilde birleştiriyorum. Bir sonraki sıraya geçmek için de arkadaşlar yine 5 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim, dolamamı yaptım. Hemen gördüğüm ilk trabzanın tepesine batıp yine trabzanımı yapıyorum. Şimdi 3. sıraya geçtim. Şöyle arkadaşlar, artık çanta görünümü almaya başladı. Ben hemen şu ortadaki ipimi sabitleyeyim. Örerken beni zorluyor. Sabitleyip kesip geliyorum. İç kısımdaki ipimi kestim arkadaşlar, gizledim. Şimdi telefon çantamızda 3. sıradayız. 5 zincir çekip ilk trabzanın üzerine trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Dolayıp yine yandaki trabzanın tepesine batıp bu şekilde trabzanımı yaptım. 2 zincir çekip doladım. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıp tekrar trabzanımı yapıyorum. Şimdi birleştirme kısmına kadar örerek gelelim. Örerek sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçerken çekmiş olduğumuz 5 zincirden 1 2 3. 3. zincirin içine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bir sonraki sırayı örmek için yine 5 zincir çekiyorum. Beş zincirimi çektim, doladım, ilk trabzanın tepesine battım. Şimdi arkadaşlar, telefonumuzun uzunluğu kadar herkes
kime örüyorsa onun telefonuna göre arkadaşlar istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra yine sık iğne yaparak sonraki sırayı kapatacağız. Şimdi ben istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Telefon çantamızı istediğim uzunluğa kadar ördüm. Bu uzunluk benim telefonum için yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra ördüm. Şimdi 12. sırada kapatmayı yapacağım. Ben sık iğne olarak kapatma yapacağım. Sizler isterseniz trabzan olarak da yapabilirsiniz. Kaydırma olarak birleştirmeyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra boşluğumuzun içine 2 trabzan yapacağım. 1, 2. Daha sonra trabzanın tepesine batıp yine bir sık iğne yapıyorum. Boşluklara 2 sık iğne. Trabzanların tepesine bir sık iğne yaparak son sırayı bu şekilde kapatarak telefon çantamızı tamamlayıp askı yapımına geçeceğim. Şimdi ben bu sırayı da tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaparak ilerledim. Şimdi sık iğneye başlamış olduğumuz boşluğa kadar geldim. Hemen şurada kaydırma yapacağım arkadaşlar. Kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Daha sonra telefonumuzun yan boşluğunu bulalım. Tam yana gelen boşluğunu buluyoruz. Hemen şöyle şu sıra arkadaşlar bizim telefonumuzun yan boşluğu. Askıyı yapmaya oradan başlayacağım. Hemen yine kaydırma yaparak biraz ortaya geliyorum. Boşluğun ortasına geliyorum. Bir sık iğne kaydırma yaptım. Daha sonra yandaki sık iğneye batıyorum. Şu şekilde battım. Çıktım arkadaşlar. Şu ipi elimle tutuyorum. Şöyle 2 ilmeğin arasından tığımı geçirdim. Daha sonra bakın şurada küçük bir boşluk oluştu. Buraya batıp çıkıyorum. Daha sonra ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şuradaki ipi tutuyorum. Bu şekilde ördüm. Tutmuş olduğum boşluğun içerisine girip çıktım. Şu şekilde örmeyelim arkadaşlar devam ederken. Tekrar buradan tutalım. 2 ilmeğin içerisinden çıktım. Şu şekilde küçük bir boşluk oluşturdum. Buradaki boşluğun içerisine girip tekrar çıktım. Çanta askımızı bu şekilde kalın bir şekilde örmeye çalışacağım. Şurada bir hata yaptım sanırım arkadaşlar. Tekrar başlamak istiyorum. Kaydırma yaparak boşluğumuzun ortasına geldik. Boşluğun ortasına geldikten sonra hemen yandaki sık iğnenin içerisine battım. 1-2 ilmeğim var. Hemen şuradan tutup bir boşluk oluşturacağım. 2 ilmeğin içerisinden çıktım. Boşluğumu oluşturdum. Boşluğuma tekrar girip çıktım. Yine 1-2 ilmeğimiz olacak hep. 2 ilmeğimiz varken hemen şu kenardan tutup küçük bir boşluk oluşturuyorum. 2 ilmeğin içinden çıktım. Hemen bu boşluğun içine tekrar giriyorum. Çıktım. 2 ilmeğim var. Buradan tutuyorum. 2 ilmeğin içerisinden çıktım. Oluşturmuş olduğum boşluğun içerisine girdim. Ve tekrar çıktım. 2 ilmeğim var. Buradan tutuyorum. 2 ilmeğin içerisinden çıkardım ilmeğimi. Boşluğun içerisine batıp çıkıyorum. Bu şekilde telefon askımızı yapıyoruz arkadaşlar. Sadece zincir çekerek yaparsak askımız çok ince olur. O yüzden bu şekilde yaparak ilerliyorum. Hem çok muntazam hem de düzgün bir görüntü oluşmuş oluyor. Yapması da çok kolay. Hemen buradan tuttum. 2 ilmeğin içerisinden geçtim. Boşluğun içerisine batıp oradan tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Buradan tutuyorum.
2 ilmeğin içerisinden geçtim. Boşluğun içerisine battım ve çıktım. Bu şekilde askımızı da istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Çantamızın askısını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Herkes kendi boyuna göre ayarlayabilir. İstediği uzunluğa gelene kadar örüp birleştirmeyi yapabilir arkadaşlar. Şimdi birleştirmeyi de şu şekilde yapacağım. Yine tığımda 2 tane ilmeğim var. Hemen telefonumuzun kenardaki sırayı buluyoruz. Tam ortasına kadar geliyorum. Şöyle dış kısmından arkadaşlar. Kıvrılmaları düzeltelim arkadaşlar önce. Daha sonra birleştirmeyi yapalım. Çünkü kıvrılıyor. Şöyle geldim. Tam ortada olan ilmeğin içerisine batıp şu şekilde birleştirdim. Daha sonra hemen yandaki ilmeğe geçtim. İlmeklerin içerisinden çıkarıp şu şekilde bir zincir çekerek sıkıştırdım. Birleştirmemizi bu şekilde yaptık. Tam kenar kısma gelen boşlukların tam ortasından birleştirmemi yaptım. Şimdi ben ipimi kesip ipimi gizleyerek sıkıştıracağım. Şöyle hemen telefonumuzda da gösterelim. Telefonu bu şekilde aldıktan sonra çantamızın içine yerleştiriyoruz. Benim ördüğüm ölçüler kendi telefonuma göre arkadaşlar. Bu şekilde istediğimiz gibi kullanabiliriz. Hemen şöyle telefon üzerinde tekrar göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5 boşluk telefonumuzun arka yüzüne, 5 boşlukta ön yüzüne, kenarlara da birer boşluk geldiği için toplamda 12 boşluk örmemiz gerekiyor. Verdiğim sayılar 12 boşluk için uygun. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.